Canlar selamlar. Age of Tactics tekrar sizlerle. Sıfırdan başlıyoruz serisinin 12. videosunda bir kez daha buradayız arkadaşlar. Free to play bir şekilde ilerlediğimiz bu sürecin bu videoda en kudretli imparatorluk yani KVK süreci boyunca T7 araştırma açma, eksik yüzüklerimizi giderme, göç ile ilgili yaşadıklarım ve en önemlisi bir hesapta araştırmaları hangi sıraya göre yapmamız gerektiğiyle ilgili tüm detaylardan bahsedeceğim dostlarım. Bu araştırmalar konusu biraz muallakta kalıyordu. İşte önce T7'yi mi açacağız, paralı asker mi yoksa mor araştırma mı? Ona burada ufak bir değineceğiz dostlar. Sizin kafanızda da netleşmiş olur. Empire 328'den Empire 333'e göç sürecimiz tamamlandı. Göçte yeni bir düzen vardı ve gerçekten kontenjan konusunda bizi çok zorladı dostlarım. Ama biz WhatsApp topluluğumuzdaki birçok kişi sağ olsun güzel bir bütünlük oluşturup başvuru sürecinde göç ettik ve uzun zamandır planladığımız bu göç sürecini temiz bir şekilde atlattık dostlar. Göç sürecinde göç alırken ya da göç ederken çaba göstermiş herkese bulundukları serverda başarılar diliyorum. Biz de başarıyla göçümüzü tamamladık gördüğünüz gibi. Şöyle hemen, girdiğim gibi chat'e yazdım abi. 333'e de selamımızla giriş yapmış olduk arkadaşlar. Arkadaşlar göçte aynı şekilde 349 ve üstü server'lar içinde bir hedef edindik, edinmedik değil. Şimdi biz bu süreci böyle güzel bir şekilde tamamladığımızı düşünüyoruz. Yani illaki kotaları ve göç düzenini bilmediğimiz için bazı aksaklıklar yaşadık ama genel manada güzel bir göç sistemi oluşturduk. Topluluğumuzdaki çoğu insanı, yani göçe ihtiyacı olan insanı gitmek istediği biçimde bir yere yönlendirmiş olduk. Şimdi de artık 349 üstü server'lar için bu çabaya tekrar giriyoruz ve zaten bana ulaşan birkaç arkadaşımız oldu. Onlar da, hani, bu süreçle ilgili adımlar atmak istiyor. Topluluğumuzda grubumuzu şimdiden oluşturduk. Yani insanları böyle birlikte toplayabileceğimiz yeri hazır ettik. Umuyorum sonraki göçte de o arkadaşlarımıza da gerekli desteği bulunacağız. Bu da böyle buradan ilk çağrımız olsun arkadaşlar. Çünkü sayımız ne kadar çok olursa o kadar fazla kişiye ses duyurabiliyoruz ve o kadar çok insanı bizimle birlikte göç etmeye dahil etmiş oluyoruz dostlarım. Şimdi şöyle 333'e geldik. Artık 328 değil 333'ten devam edeceğiz. Böyle biraz da buruk bir yanım, yani buruk değil değiliz. Çünkü 328'de de güzel anılar yaşadık. Fakat şimdi daha iyi bir noktada, daha iyi bir şekilde ilerlemeyi planlıyoruz. Şöyle bir 333'ün sıralamasına bir birlikte göz atalım istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, en başta 322'nci server'dan yine anlaşmalı bir şekilde geldiğimiz Şirin Baba burada. Server'ın ikincisi Azap. Azap nick'ini hatırlarsınız. Yani devamlı da böyle adı geçiyor. Sinan abimiz burada. Kendileri biraz afilli bir isim yapmışlar. Sıralamanın devamında böyle 92, 88, 86, 77 milyon arkadaşları görüyoruz. Şöyle ilk 10'a bakalım. İlk 10'a baktığımızda burada, Türk arkadaşlarımız da mevcut. Zaten, biz çoğunluk olarak Türk isimler olarak geldik buraya. Yine 322'den gelen farklı arkadaşlarımız da oldu. Bordo bereli ya da diğer arkadaşlarımız, işte, Çavuş gibi birçok tanıdık isimle birlikte oynuyoruz şu anda. Yani buradaki sürecin de gerçekten bizim için keyifli olacağını düşünüyorum. Sıralamayı şöyle buraya kadar göstermiş olayım. Erdemlere bakarsanız da, erdemler de yine bu şekilde. İlk 10'u göstereyim yine şöyle. İlk 10'a şöyle bir gidelim. Bildiğin server'ı ifşa ediyorum şu an. Şimdi güç sıralamasındaki yerimize bakalım abi. Biz genel sıralamada 130'uncu sıradaymışız ve 26.793.000 gücümüz var. Aslında şu şekilde de değerlendirebiliriz. Bakın burada krallıktaki 200 oyuncu 20. fetih seviyesini tamamladı diyor. 181 tane aktif görüyoruz. Biz bu 181 içinde, yani görünen o ki 130'uncu sıradayız gücümüzle. Gücümüz bu şekilde. Bu videoda KVK sürecinde, yani hızlandırıcılarımı harcayacağım için bu videoyu böyle sizi de dâhil etmek istedim arkadaşlar. KVK süreci boyunca T7 askerlerimizi açacağız arkadaşlar. Şu anda zaten KVK sürecindeyiz. En kudretli imparatorluk sürecindeyiz. Şu an 2. gündeyiz dostlar. Biz 4. günde hepsini kullanacağız. Birim eğitimi yapmıyoruz. Şu an elimizde ne kadar var? Şuradan bakayım. 103 günlük eğitim hızlandırıcım var. Bunu neden kullanmadığımı sizlere açıklayacağım. Ama biz buradaki, tüketimi hızlandır gününde, bugün de araştırmalarımızı ilerleterek şöyle araştırma kısmını da açayım hemen.
Şurada gördüğünüz gibi şu an şu şekildeyiz. Artık buraları basabilir olduk çünkü üniversitemizi geliştirdik. Yani istesek açabiliyoruz. T7'leri açmayı planlıyorum arkadaşlar. Akabinde burada ne yaparım? Yani şuraya kadar gelirim, keserim diye düşünüyorum. Neden öyle söylüyorum? Çünkü birazdan da anlatacağım zaten. Araştırmalarımı bir sıralamaya sokmam gerekiyor. Bu KVK sürecinde tamamladıktan sonra bir de 4. sezonla birlikte Kiros gelecek. Kiros'u da alınca artık abi birliklerimizi oluşturmuş oluyoruz ve savaşlara kütür kütür girmeye hazır oluyoruz arkadaşlar. İlerleyen süreçte tabii ki de birliklerimizi güçlendirmeye gayret edeceğiz ama artık savaşmaya hazır 2 farklı birliğimiz olmuş olacak arkadaşlar ve artık etkinliklerden ödül almaya bakacağız ve birliklerimizi oluşturmaya değil geliştirmeye çaba göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi araştırmaları hangi sıraya göre yapmamız gerekiyor? Yani herkesin kafasında bu soru işareti var. Ben buna şöyle bir ufak bir açıklık getireyim. Dostlar T7'leri açtınız diyelim. Yani elinizdeki sizin ana birliklerinizi de açabilirsiniz sadece. Ama bence hepsini açmakta fayda var. Çünkü bunun Doruk Arenası falan da var yani. Geri düşmenizi istemem. Hepsini açtınız. Zaten açıp geçeceksiniz buraya. Hepsini açtığınızı farz edelim. Sadece şu noktayı tamamladınız diyelim. Yani şu şeridi geçmiyoruz. Burayı tamamladık diyelim dostlar. Şimdi artık T7'lerim var fakat burada bir ekonomi kısmım var. Ekonomiyi nereye kadar getiriyorum? Şöyle direkt oraya çekeceğim. Bakın ben zaten şuradayım. Şunlar da çok bir şey istemiyor. Bakın bir günlük hızlandırıcılar yani bir günlük hızlandırıcı istiyor. İnşaat hızı 3, araştırma hızı 3'ü fulllemek lazım abi. Aynı şekilde bunları da fulllememiz lazım. Hatta ben bunları fullleyip yapayım ilerlemelerimi. Çünkü bakın burada bana %1,5 araştırma hızlandırıcı verecek. Ya her bir araştırmamdan 1,5 gerçekten yüksek meblağlar ediyor. Bir de tabii bunun bir sonraki seviyesi var. Ekonomiyi de buradan geliyorsunuz. İnşaat hızı 3'ü fullleyip bırakıyorsunuz. Bakın bunları fulllemekten bahsetmiyorum. Bunları 3 yapın geçin ama şunlar full olsun. Bu kısım ve de şu kısım full olsun abi. Bunları da yaptık diyelim geliyoruz paralı askere. Bak sıra bu şekilde yani. Hani önce T7'ni açtın artık böyle vurabiliyorsun. Hasar çıkarabiliyorsun. Ekonomin önceden halletmiş de olabilirsin. Ben onu böyle hani yapmayanlar için araya sokmak istedim. Daha sonra geliyorsun paralı asker tekniklerine. Şimdi paralı asker tekniklerinde benim birinci önceliğim burası. Çünkü zamanında burayı ilerlettim. Ben şöyle yapacağım. Şimdi buradaki zaten ilerleme noktalarımı görüyorsunuz. Şu bir olanları da 3 yaptıktan sonra komple mızrağa yükleneceğim. Mızrak fullendikten sonra da tekrar süvariye dönüp süvariyi fullleyeceğim. Okçu 0. Okçuya hiç basmıyoruz abi. Okçuyla ilgili herhangi bir şey yapmıyoruz. Kalan araştırmalarımı da yani paralı asker 2'ye geçmek için yapmam gereken şuradaki yüzdeyi %70 yapmamız gerekiyor paralı asker 2'de. Şöyle görebiliyor muyum? Aynen. Lütfen %70'e ulaşmak için daha fazla birinci aşama paralı asker tekniğinin kilidini açıp yükselt diyor. Yani bu birinci aşamayı %70'e tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biz bu ikisini fulllediğimizde zaten %50'yi doldurmuş oluyoruz. Burayı da fullersen %75 oluyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bakın burada görüyorsunuz 5. seviye 24 gün istiyor. Gelip buradan birinci günü yaparsan 5 gün falan istiyor ve yüzdeyi aynı etkiliyor. Yani sen oradan eğer hızlandırıcı kurtarmak istiyorsan gelip bunları fullledikten sonra süvari ve mızrak gidiyorsan tabii. Ben süvari ve mızrak gidiyorum. Süvari ve mızrağı fulledikten sonra işte kılıcı 3-3-3-3 yapıp hepsini 3 yapıp sanırım yanlış hatırlamıyorsam bunların da işte bazılarını 2 bazılarını 1 yaptığında %70'e ulaşmış oluyorsun. Kılıç birliği yapmayacaksan bu dediğimi yapabilirsin. Okçuya da basabilirsin. Yani okçuya böyle biraz dağıtabilirsin. Ama kılıç birliği de yapacaksan direkt olarak kılıcı arttırmaya bak. Kılıca bas abi. Şimdi paralı asker biri de %70'e getirdik diyelim. Ne oldu abi? İkinci aşama paralı askerler açılmış oldu. Yani paralı asker araştırmaları açılmış oldu. Bundan sonraki araştırmalarımızı T8 yolculuğunda ve de paralı asker 2 eğitimlerinde yapacağız abi ve bu ikisini böyle senkronize bir şekilde götürmeye çalışacağız abi. Yani örnek veriyorum. Şimdi siz T8 yaparken de hani yine birimler var ya kılıç, süvari, mızrak, okçu gibi. Orada mızrağa başladın, mızrağı artık ilerletiyorsun. Buradan da mızrağı ilerlet. İkisini senkronize devam ettir. Oranın mızrağını bitirdin, buranın da mızrağını bitir. Ya da buranın mızrağı erken bittiyse oranın mızrağını da bitir. Böyle ikisini eşdeğer götürmeye bak derim ben. Ama önceliği ana birliğine ver. Yani mesela ben hep söylüyorum benim ana birliğim mızrak olacak. Ben bunları hep mızrakla yapacağım. Bu paralı asker 2 ve T8 ilerlemeleri devam ediyorken diyelim ki geldik abi burada kale tesislerinde
sen geldin, işte, buradaki yeni araştırma enstitüsünü açtın diyelim. Yani, işte, bu senin yüklemene ya da ilerlemene bağlı bir durum. Yeni araştırma enstitüsünü açtıktan sonra şu kısma, yani, bilmeyenler için de bir ön izleme olmuş olsun. Şuraya üçüncü bir araştırma geliyor abi. Şu kısma mor araştırma geliyor. Şu sol altta. Ben gösteremiyorum. Ben varım büyük ihtimalle orada. Yani, şu ekonomi ve de ordu kısmı gibi. Bir de mor teknoloji kısmı geliyor. Mor araştırmada da şöyle yapacağız. Geldiğinde zaten sizlere güzelce göstereceğim. Ya ben biraz free to play olduğum için belki geç ulaşırım. Geç ulaşırsam da kendi diğer hesabımdan gösteririm. Mor araştırmada böyle bir yer belirleyeceğiz. Oraya gelene kadar hızlandırıcılarımızı mor araştırmaya kullanacağız. Zaten T8 ve Paralı Asker 2'yi araştırmaya devam edeceğiz. Onlar çünkü zaman akacak yani. Ama hızlandırıcılarımızı mor araştırmada kullanacağız. Şöyle örnekler gördüm abi. T8'i var olan bir adam mor araştırması çok kuvvetli bir T7'den dayak yiyordu. Yani bu güce biz de erişebiliriz T8'e geçmeden. Şimdi hızlı hızlı T8'e gitmektense mor araştırma gerçekten birlikleri destekleyen bir araştırma noktası. Dediğim gibi mor araştırmayı da aynı az önce ekonomide dedim ya işte şurada duracağız falan dedim ya böyle. Mor araştırmayı da böyle bir yerde keseceğiz. Ondan sonraki süreçte Paralı Asker 2 ile T8 yolculuğuna devam edeceğiz arkadaşlar. Hesabınızdaki araştırma düzeni bu şekilde olmalı. Kafanızı çok karıştırmayın. Abi onu mu geliştireceğim, bunu mu arttıracağım gibi bir strese girmenize gerek yok. Bunu uygularsanız zaten rahat bir şekilde ilerlersiniz. Şimdi uygulamaya başlayalım. Arkadaşlar bunu bugün iş yerinde telefonumdan kayıt alarak yapabildim. Gördüğünüz gibi KVK sürecinde giriyoruz biz bu toplam sürece. KVK'da da tüketimi hızlandırda puanlar kazanabiliyoruz arkadaşlar. Puanlar da gördüğünüz gibi bu şekilde. 1 saatlik herhangi bir hızlandırıcı kullandığınızda iyileştirme hariç 18.000'er puanlar topluyorsunuz arkadaşlar bu bölümde. Biz de bugüne denk getirdik ki burada biraz puan toplayabilelim. Şimdi şöyle bir hızlandırıcılarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi 56 gün, ortak 140 gün, inşa 170 günde araştırma var. 40 günlük bir demircimiz var aşağıda. Bizim için burada önemli olan araştırma hızlandırıcılarımız. 226 gün kadar bir araştırma hızlandırıcımız mevcut dostlarım. Size hemen üniversitenin içinde bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar şunu bir tamamlıyorum. Zaten yardımları tamamlanmış. Şöyle şimdi T7'ye bakın. Şunu bir yetersiz kaynakları da elden gidereyim. Bakın şu anda 69 günlük bir hızlandırıcı bekliyor bu geliştirme benden. Şu an basmayacağız bunu. Şuradaki 2 seviyeleri bir çıkaralım aradan. Geçmiştekileri de bir temizleyeceğim. Daha sonra T7'lere geçeceğim. Şimdi burada tabii ki de şeyleri bekleyeceğiz. Yardımların hepsini almayı bekleyeceğiz arkadaşlar. Yardımlar geldikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle zaten yardımlar geliyor görüyorsunuz siz de. Şöyle paralı asker kampına da giriyorum. Burada da bir geliştirmem mevcut. Şöyle bakıyorum şu anda süvarilerin hepsini ilerletmekle meşgulüm. Yani süvarileri 3 seviye yaptıktan sonra artık rahat bir şekilde mızrak kısmına geçebileceğim arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi 2 seviye yapmam gereken geliştirmeler vardı. Birini seçtim ve geliştirmeye bastım. İmparatorluk şehrine bir gidiyorum arkadaşlar. Hemen bir plandaki sıralamamıza bakacağım. Şöyle geldim inşa hızlandırıcı ve araştırma hızlandırıcı var. Araştırma hızlandırıcı kısmı komple dolu gördüğünüz gibi. Şöyle gelip baktığımda da benim saatim UTC saatiyle 10.20'yi gösteriyor. %10 araştırma buff'ı alabilmem için bunun olması gerekiyor. Bir de 11.40 aldım yine UTC saatiyle. Neden 11.40 aldım? Çünkü arkadaşlar olur da bitiremezsem ya da işte yardımlar gelmezse falan böyle ara ara almaya çalıştım yani. 2 tane araştırma hızlandırıcıdan tercih ettim. Bir tane de inşa hızlandırıcıdan tercih ettim arkadaşlar. Onu da hemen şöyle sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi 7.20 UTC'de inşa hızlandırıcımdan da %10 faydalanmış olacağım. Yani %10'luk bir bonus alacağım arkadaşlar. Bu yaptığım araştırmadan sonra gelip buradan unuttum bunu yapmayı arkadaşlar. İnşa hızı 2 ve araştırma hızı 2'yi 5 seviyeye çekeceğim dostlarım. Bunları 5 seviyeye çekeceğim ki buradan yüzdelik olarak biraz daha buff almak istiyorum. İnşa hızı 3 ve araştırma hızı 3'e kadar gitmenizde fayda var bu arada arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi yardımlarımızı tamamladık arkadaşlar. 24'te 24 oldu. Ben hemen burada hızlandırıcılarımı kullanarak bu seviyeye atlıyorum. Evet şöyle basalım. 20 günde buradan gitti. Şimdi hemen
ekonomi kısmına geleceğim ve ekonomi kısmındaki ilerlemelerimi sağlayacağım. Burada da T7'ye geçişimiz artık serbest. Gördüğünüz gibi şöyle geçebiliyoruz arkadaşlar. Yine 69 gün kadar istiyor. Bu noktadaki T7'lerimi yapmak için tabii ki de imparatorluk buff'ımı bekleyeceğim arkadaşlar. T7'leri sadece burada yapacağım. Çünkü buradaki %10'luk buff'ları almak istiyorum arkadaşlar. Tabii ki burada geçmişte kalan bazı eksikliklerimizi de gidereceğiz arkadaşlar. Ekonomi kısmına geliyorum ve burada artık inşa hızı ve araştırma hızını başlatıyorum dostlarım. 3 günlük bir hızlandırıcı bu. Yine burayı tüm yardımlarını bekliyorum tabii ki. Yardımlar demek bu toplam araştırma uzunluğunun %24'ünü karşılaması demek. Şu anda elçiliğim sanırım 30 seviye olmadığı için 24 tane yardım hakkım var. Elçiliğim 30 seviye olduğunda 25 tane hakkım oluyor ve ben burayı tamamlamış oluyorum dostlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 22 tane yardım gelmiş oldu artık. Yani 22'ye 24 gibi durumları ben çok umursamıyorum çünkü 3 günlük bir hızlandırıcı bu. Yani 2 tane daha yardım beklemeye gerek yok. Şöyle basıyorum ve araştırma hızımız artık %1,5 kadar daha artmış oldu ve diğer araştırmayı da hemen başlatıyorum. Dostlar gördüğünüz gibi ikisini de 5 seviyeye getirdim. Şimdi ordu araştırması kısmından devam edebiliriz artık. Onları sadece bonuslarımı biraz daha arttırmak için o hale getirdim. Şöyle geriye doğru bakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada bazı mızrak araştırmalarımı atlamışım zamanında. Daha geride yoktur diye düşünüyorum. Şimdi önce bunları tamamlayacağım. Daha sonra da ileriye doğru gideceğim. Zaten bir günlük araştırmalar bunlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi inşa hızlandırıcımızı aldık. Yani krallıktan inşa hızı bonusumuzu almış olduk. Şu anda şurada da görebiliyoruz zaten. Şehir buff'ı istedim ama sanırım müsait değillerdi. Yani şu anda veremediler bana. Şimdi geldim inşaatlarımı görüyorsunuz. Şöyle hız zaten yardımları gerçekleştirilmiş. Bunları hemen bitiriyorum. Hazır buff etkinken 20 dakikalık bir buff bu arkadaşlar. Hazır buff etkinken başlıyorum. Zaten kışlalarımla ilgileneceğim ben bugün. Kışlalarımı 30 seviyeye çekmeye çalışacağım ki bana herhangi bir aksilik yaşatmasınlar. Nerede bana bir aksilik yaşatabilirler? Kale tesislerinde bana problem yaşatabilirler arkadaşlar. Bu sebeple önce kamplarımı yani kaynak kamplarımı ilerlettim. Daha sonra da zaten kışlalarıma giriş yapacağım. Arkadaşlar eğer az hızlandırıcı ile çok iş başarmak istiyorsanız bu yardımları bekleyin. Yani bu gibi günlerde bekleyin. Şu an mesela çok kısıtlı bir vaktim var. 20 dakikalık bir vaktim var ve yardım bekliyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Yani en azından şu an 3-4 günlük inşalar yapmış olsam da ne kadar düşerse düşsün diyerekten ben bu şekilde bekliyorum. Şimdi sonraki inşalarıma geçiyorum. Öncekileri bitirdim. Değirmeni hemen seviye atlatıyorum ve de buradan ahırı yükseltiyorum arkadaşlar. Ve bunu yaptıktan sonra hızlıca gruplardan yani ittifakında bulunduğum arkadaşlarıma, birlikte bulunduğum arkadaşlarıma bildiri geçiyorum. Mavi butona basın diye. Arkadaşlar bu şekilde ben inşalarımı yapmaya devam ediyorum. Yani buradaki kışlalarımı 30 seviyeye çekeceğim. Akabinde bunlarla birlikte biraz demirciye vakit ayırmayı düşünüyorum. Yani hızlandırıcı ayırmayı düşünüyorum. Ve ayrıyeten de kasaba merkezimi 31 seviyeye basmayı düşünüyorum. Ve gördüğünüz gibi size söylediğim her şeyi yapmaya başladım. 30 seviyeye getirdim neredeyse kışlalarımı. Kasaba merkezimde 31 seviyeye bastım arkadaşlar. Tabii bunları yaparken durmadık dostlarım. Bir yandan da araştırmalarımızı devam ettirdik. Gördüğünüz gibi şu anda süvariyi T7'ye getirdik ve araştırmayı sağladık. Yardımları bekliyoruz ki hızlandırıcılarla bitirelim. Geçmişi de şöyle tekrardan göstereyim. Bakın buralardaki mızraklıların da eksikliklerini gidermiş olduk arkadaşlar. Süvari sürecinden sonra aynı şekilde mızrakların T7'sini de açtık dostlar. Yani hesap birden böyle arşa doğru geçiyor gibi bir şey oluyor. Şu an bunun da hızlandırıcılarını bekliyorum. Bunu da güç artımı gününde bitecek şekilde ayarlayacağım ve o şekilde bırakacağım. Yani hızlandırıcılarımla bunu bitirmeyeceğim. Hızlandırıcılarımla son 2 gün 10 saat 15 saat kala gibi bir şeye ayarlayacağım dostlar. Bir yandan paralı asker kısmında da gördüğünüz gibi şu anda 3 seviye yapmaya başladım. Yani süvarideki her şeyi minimum 3 seviye yapıp mızrağa geçmeyi düşünüyorum. Şu anda 2-3 tane araştırmam kaldı. Bununla birlikte 4 tane araştırmam kaldı mızrağa geçmek için. Ve geldik son duruma. Dostlar bakın şimdi şöyle gösteriyorum. 2 gün 2 saat sonra yani 2 gün 2 saat 27 dakika sonra bu güç artımı gününün de sonuna geliyoruz. Saat gördüğünüz gibi UTC 21.59'da bitiyordu. Şöyle bakın ben de 2 gün
İşte yarım saat sonraya bunu hazırladım. Buranın gelişimindeki güç artışının puanını orada toplayacağım. Aynı şekilde üniversitedeki araştırmamı da T7 mızrağı bıraktığımı söylemiştim sizlere. Paralı askerde en son geliştirebildiğim araştırmamı da aynen o şekilde bakın böyle bıraktım. Ve de bir diğer geliştirmem olan bu 2 gün 18 saat olarak kalmış. Bir saniye. Burada 2 gün 2 saatti. Şöyle hemen bunu da düzeltelim arkadaşlar. Şurada elimizde çok bir şey kalmadı ama şunları kullanalım. Yapabilecek miyiz? Yapamasak da yarın ya da diğer günlerde yaparız diye düşünüyorum dostlar. Aynen. 2 gün 5 saatlik daha kullanacağım buna. Şimdi şöyle size kalan miktarı göstereyim. Elimde kalan hızlandırıcılar bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortak inşaat sıfırda araştırmamın da 9 saatlik bir hızlandırıcım kaldı. Neyi unuttuk? Bakın demirci hızlandırıcılarım var. Şimdi demirci hızlandırıcıları ile ilgilenelim hemen. Seriden şöyle basalım. Demircim buradaydı zaten. Demirciyi de bu süreçte arttırmamız iyi oldu aslında. Şuradan hemen mızrak paslaklarını okuyorum ve şöyle hızlandırarak geçiyorum dostlar. Burayı yaptıktan sonra da size bir KVK'daki toplam puanımı ve sıralamamı göstereyim. Yani free to play bir şekilde daha neler yapacağımızı ve neler yapıyor olduğumuzu an be an size yansıtmış oluyorum bir yandan da. Şöyle bu dörtlüyü de hemen açalım. Bunları bu şekilde yapıyorum ki mızrakla ilgili herhangi bir teçhizat eksiği yaşamayalım arkadaşlar. Şu an artık mızrak özelinde kaldı mı? Bir dakika belki sandık vardır elimde. Hemen şuradan bakayım. Yokmuş. Tamam. Tekrar devam ediyorum buradan. Ne kadar yapabiliyorsam hepsini yapacağım. Şöyle hızlıca geçeyim ben isterseniz size sadece sonuçları göstereyim. Ya şansımız da pek yaver gitti sayılmaz. Tamamdır. Bunları da yapmış olduk. Hemen KVK'daki durumumuzu inceleyelim. Arkadaşlar bu arada birim eğitmedik. Yani birim eğitimi gününü atlamıştık. Hatırlarsanız şu günü atladık biz. Gördüğünüz gibi zaten 275. sırada tamamlamışız. Ortadan kaldırma, kabile ortadan kaldırma gününde yine güzel bir sıralama edinmişiz. Bugün de gördüğünüz gibi ikinci sıradayız arkadaşlar. Koskoca tüketimi hızlandırda iki server'ın içeride bulunduğu noktada biz ikinciyiz arkadaşlar. Şöyle sıralama diyorum sizlere genel toplam sıralamayı da göstereyim. Toplam sıralamada da farkındaysanız 6. sıraya yerleşmişim. Şöyle 7. ile ve 8. ile aramda iyi bir puan fark var. Fakat 5. ile de aramda iyi bir fark var. Ödüllere gelirseniz şöyle 4. günün ödüllerinde ikinci olduğumda 15.000 imparatorluk parası alıyorum. Aşırı işime yarayacak. Biliyorsunuz ben imparatorluk parasını seviyorum. Toplamda da eğer 6. olursam 6 tane sarı kafa ve 20.000 imparatorluk parası alıyorum. Yine bu da güzel arkadaşlar. Biz daha ne yapacağız? Bakın burada tesisler kısmım var. 21.000 teknik puanım var. Buradan inanılmaz puan alacağız. Size bunu artık resmedeceğim için çok mutluyum. Bir yandan da burada ya daha doğrusu sanki bir kez yapmıştım bunu. Bir kez göstermiştim. 3500'de içgörü puanım var. İçgörü puanımla da artık bu tarafa geçeceğim ve iyileştirmelerimi sağlayacağım. Sadece şurada bir tane kalmış. Bunu yaptıktan sonra artık diğer tarafa geçeceğim ve birliklerimi güçlendirmeye başlayacağım dostlarım. İsterseniz şöyle yeni birliğimiz olan Mızrak Birliği'nde varsa bir eksiklik birlikte giderelim. Şurada bir şey görüyorum. Yok. Bunu basmıyorduk. Bildiğiniz gibi bilek 2 seviyede bırakıyorduk. Bunlar zaten şu an ikişer seviyede bekliyor. Bileği bir seviyede bırakıyorduk pardon. Geliyorum tekrar bilek diyor. Şuraya geçebilirim. Aynen burada kullanabiliyorum. Şurada biraz daha kapasite arttıracak. Güzel. Mücevherlerimde herhangi bir değişiklik yok sanırım. Şurada madalyalarım var. Oraya ilgileniriz daha sonra. Burada mücevherleriyle ilgili bir durum var mı? Yok ama şunu açabiliriz. Yeni aldım ya sanırım. Şurayı da açalım. Bunu devam ettirmiyorum ama açıyorum burayı. Şöyle elimde biraz mücevher vardı. İsterseniz onları da şöyle bir açalım. Aynen şurada biraz var. Pasif çıktı. Harika. Hem de mor mor bir şekilde pasif çıktı. Şuradan da bir pasif ver. Güzel yine kötü bir şey çıkmadı. Kuşatma toplama çıkmasını da derken en başta kuşatma. 17 tane de şunu basayım. Arkadaşlar bu hızlı geliştir kısmı bayağı iyi oldu. Neden öyle söylüyorum? Bakın şimdi. Varsa örnek aynen. Bak gördüğünüz gibi direkt olarak bunu diyor. Şu an hızlı birleştirme diyor. Direkt bununla değiştir diyor. Tamam.
bu şekilde hemen yerine yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Buralarda var mı diye bakıyorum. Burada herhangi bir değişiklik var. Geldim buraya. Burada birleştirme ile ilgili bir şey söylüyor. Şöyle bir birleştirelim bir tanesini. Şunu da sanırım değiştireceğiz. Aynen. Bunu da değiştirdik. Burada da bazı değişiklikler yapacağız. Şöyle birleştirmemiz var. Burada da yine birleştirmemiz var. Güzel. O harika. Mor mor oldular. Burada iki tane mavim kaldı pasifte. Bir önceki birliğimde yine 3 tane mavim var. Şu anki hedefimiz hepsini bir sarı ya da mora kadar çıkarmak arkadaşlar. Ama bakın hala yeşillerimiz falan var. Bunlardan kurtulacağız. Bize biraz sandık lazım. Dostlar bu arada gücümüz de 30 milyona geldi. Bir anda 30 milyon kadar olduk. Vallahi bu hızlandırıcılar falan bize bayağı yaradı ya. Biz buradan bayağı güçlü bir şekilde ayrılacağız yani. Şimdi eğitim hızlandırıcılarım var. Artık eğitim hızlandırıcılarımı kullanarak birliklerimi T8 yapacağım. Yani askerlerimi T8 yapacağım. Şu anda sizin de bildiğiniz gibi askerlerimde T6 askerler var. Fakat ben bunları terfi ettirdikten sonra artık düzenimiz oturacak. Arkadaşlar KVK'nın son gününde görüşürüz. Canlar kaldığımız yerden devam edelim istiyorum. Bakın ne oldu? Free to play hesabımız 30 milyon gücüne geldi. Şurada görebilecek miyim onu? Bir mesaj geldi de böyle 30 milyon olduğumuza dair. Bakın gördüğünüz gibi Kutsal Kartal övgüsü diye bir bildiri aldım. Siz şurada sanırım birazını görebiliyorsunuz. 4000 imparatorluk parası olduk. 30 milyon güce geldiğimizde bize böyle ufak bir ödül, teşvik ödülü vermiş oldu. 20 milyonda da göstermiştim, 30 milyonda da göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi videonun bu kısmında ne yapacağız? Bakın gördüğünüz gibi biz burada bir puan sağlamıştık. Bugünden bahsetmiyorum, bugünden bahsediyorum. 174 milyon puanla üçüncülüğe yerleşmiştik. Tabii ne olmuş oldu? Şu an bir sıralamaya girmiş olduk. Yani biz bu etkiyi kaybedelim istemiyorum. 15. sıradayız. Şöyle rakiplerime baktığımda 10'a kadar mümkün gibi gözüküyor bana. Hani önümdekilerde de böyle çok bir fark yok. Sadece ilk aşama biraz zor. Yani bir önümdekini geçmek biraz zor gibi. Burada ödüllere baktığımda şöyle toplam ödüllerine geliyorum. 15. sırada gördüğünüz gibi biz ilk 10'a girdiğimizde ödülümüz değişiyor. 5000 imparatorluk parası veriyor. Şimdi bu durumlar ise de 5000 imparatorluk parası ve 2 tane sarı kafa farkı var. Şimdi bir elimizde yapmamız gerekenleri yapalım. Daha sonra yapmamız gereken farklı şeyler var mı? Ya da bir sonraki seviye için yani dördüncü ya da beşinci olmak için gerekli mi onları harcamak birlikte bir değerlendirelim. Çünkü biz free to play bir hesabız. Hemen şöyle geliyorum abi teknik puanlarıma bakıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 21 bin teknik puanım var benim burada. Şimdi bunları çatır çatır kullanacağım. Yani iç kale restorasyon birini büyük ihtimalle açarım gibime geliyor. Yani burası totalde 6.000 istiyor. 6.000 daha. Şurası da 10.000 istiyor. Burası da 6.000 istiyor diye biliyorum. 6 12. Burası da 10.000 desek 22'de kalıyor. Ama şuradan 3 kes abi. 19 yok. İç kale restorasyona geçemeyiz. Ama yani bu tarafı tamamlayacağız büyük ihtimalle. Burada da şurada bir yerde kesilecek gibime geliyor. Hasat odasının birinci seviyesinde falan da durabiliriz yani. Şimdi şöyle yapalım gelelim. Önce sanırım bunları 5 yapmamız gerekiyordu. Şöyle 5 seviyeye getirdim mi zaten alttakiler açılıyor gördüğünüz gibi. Geliyorum şuna. Diyor ki tüm birim türlerinin öldürme oranı. Hemen bunu şuradan 5 yapıyorum abicim. Bakın bunları hangi gün yapıyordum? Tekrar hatırlatıyorum. KVK güç artışı gününde teknik puanlarımı kullanıyorum abi şu an. Bayağıdır da bugünü bekliyorum biliyorsunuz zaten. Şöyle yani kullanmam gerekiyor çünkü neden kullanmam gerekiyor? Hani 15. oldun yetmiyor mu? Free to play hesapsın. Başka zaman kullanırsın diyebilirsiniz. Yetmiyor abicim. Neden yetmiyor? Savaşlara gireceğim. Yani etki göstereceğim. Bunlar gördüğünüz gibi birer araştırma. Bak ne yapıyorum? Tüm birim türlerinin savunmasını şu anda %10'a çekeceğim. Yani %10 savunmam arttı şu an. Az önce burada da benim %10 saldırım artmıştı. Şu an aslında ben bayağı güçleniyorum yani. Şu sığınağı da yapacağım çünkü burası can veriyor. Can benim için her zaman en önemli. Yani benim için değil burada can önemli arkadaşlar. Sizin için de önemli olmalı yani. Bunu da 5 seviye yaptım. Bakın burada artık normalde 2 şart vardı. Sığınak ve hasat odası. Şu an sadece hasat odası kalmış oldu. Geliyorum ben de buradan devam ediyorum. Şurayı şimdi 5 yapacağım abicim.
Şöyle. 2 birliğim olduğu için bakın paralı asker kampımda şurada, yani şurada sadece 2 tane paralı asker araştırdım. Burayı tekrar basmama gerek yok. Üçüncü bir birlik yapacaksan burayı arttırırsın abi. Bura böyle 2, yani kaç birliksen sen o kadar birlik sayısı kadar araştırman gerekiyor. Bir tane de araştırabilirsin. Hani bir tane araştırıp devam da edebilirsin. 12 taneyi açabilirsin ama gerek yok. Yani boş yere harcama. Çünkü bu kale tesislerinin ikinci sayfası şu an oyunda aktif arkadaşlar. Bu sıfırdan başlama serisi olduğu için siz dahil değilsiniz o kısma ama şu anda aslında aktif bir şekilde orası kullanılabiliyor. Kimler kullanıyor? Kale seviyesi 35 seviye ve üstü olanlar şu anda kale tesislerinin ikinci sayfasında görebiliyor ve o kısımda ilerleme sağlayabiliyor dostlarım. Şu acil bakımı da hemen 5 yapalım. Bunun hepsini yapacak mı? Yapmıyorsa şundan da biraz yapayım. Hastane kapasitesi diyor. Bunlar var ya o kadar gereksiz ki yani canım acıyor şu an bunları basıyorken. Bakın hasat odasına geçemedik abi. Şurada iyileştirme hızını yapayım bari. Aynen hasat odasına geçemedik ama yani gel gör ki iç kale restorasyonuna kadar geldik. Bence verimli ve doğru bir şekilde ilerliyoruz. Güzel gidiyor çünkü. İç kale restorasyonundan sonra benim ilk işim ilk önce burayı arttırmak olacak. Daha sonra burayı basacağım abi. Çünkü benim strateji kahramanım yok. En son burayı basarım ustalık atölyesine geçmem gerektiğinde. Buraya baktığınızda burası da güzel bu arada. İnşaat hızı ve araştırma hızı veriyor. Mükemmel yani. Bu bonuslar direkt olarak 10 yapılabilir bence. Çünkü her gün bir şey basıyoruz. Her gün inşaat, her gün araştırma yapıyoruz. Hepsini kısaltacak bunlar yani. Şimdi biz burada 21 binlik bir puan kullandık abi. Gelin bakalım en kudretli imparatorlukta ne seviyeye gelmişiz? Biz birlikte inceleyelim şöyle. Bakın geldim buraya puanı dedik abi. 129 milyon puan yaptık. Arkadaşlar teknik puanın öneminin farkında mısınız siz? Yani burada kaçıncıydım az önce? 399. muydum? 599. muydum? Neydim? Şu anda 4. sıraya yerleştim. Genel sıralamama şöyle bir bakıyorum. Toplama bakıyorum. Buyurun. Beşinciyiz. Yani az önce belki orayı da yaparız dediğim kısımdayız şu an ve 6. ile aramda çok güzel bir fark var. Büyük ihtimalle bana yetişemez diye düşünüyorum. Ödüllerime bakıyorum şu anda. Toplama geliyorum. Free to play hesabız. Bunu tekrar tekrar hatırlatacağım abi. Yani şu an beni tek kurtaracak şey üçüncülük. Üçüncüyle aramdaki farka bakıyorum. 2 madalya, bir öz 5000'de imparatorluk parası için bunu yapmak istiyoruz biz. Şöyle hemen üçüncüyle aramdaki puan farkına bakıyorum. 490 milyon çok zor abi. 90 milyon bayağı zor. Burayı yapamayabiliriz. En başta Azap, eski Azap Niki ile Sinan abim görüyoruz. O da kendini Şirin Dede ilan etmiş. Harika görünüyor şu. Görüntü beni gerçekten mutlu etti abi. Burada da Şirin Baba'yı görüyoruz. O da ikinci sırada. Birlikte göç ettiğimiz arkadaşlar bunlar. Yani sunucu şu an çok mutludur diye düşünüyorum. Göç edip gelenler ilk 5'te, hatta bakıyorum şöyle ilk 10'da var mı? Yok. İlk 5'te 3 isim olarak varız. Tango'yu hatırlamıyorum ama Tango'da bizimle geldi mi? Ya pek hatırlayamadım şu an. Gerçekten bu sunucu şu anda çok mutlu çünkü yani yeni göç edenler şu an ilk 10'da dans ediyoruz abi. Yukarı çıkıyoruz, aşağı iniyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Onlar için de iyi, sevindirici bir haber olmuştur diye düşünüyorum. Üçüncülüğe yükselemeyeceğiz. Yani burada 80 milyon puan kasamayabiliriz. Ama şöyle bir şey yapacağım abi. Bugünkü sıralama nasıl bu arada? Bugünkü sıralamada puanlar nasıl? 146 yok. Bugün de belki beşinci bizi geçer. Altıncı, yedinci bunlar bizi geçebilir bugün. Bugünün ödüllerine baktığımda ise şöyle gün ödüllerine bakayım. 2000 her birinin bizi geçmesi bizi şuraya atar en çok diye diyorum. 2000 imparatorluk parası kaybederim. Kaybetmek istemiyorum tabii ki. Biraz hem oradaki yerimizi de kullanmak için, korumak için arkadaşlar. Şimdi içgörü puanlarımı da harcayacağım. İçgörü puanlarımı da yani bildiğiniz gibi onları da bekletiyorum zaten. Onları da bir şeyde kullanmak için bekletiyorum. Bu arada tesis dönüm noktamız sanırım 20 falan mı oldu? Ne oluyor burada? Yani bu ödüller de fena ha. 1 milyon 1 milyon şey ganimet alıyorum. Süper. Neyse geldim şuradan binek kısmına, hayvan araştırma dedim. Az önce ufak bir ayrıntı gördünüz orada. 604 tane binek var. Arkadaşlar size söylediğim canlı yayına saklıyorum bunu. Yani güzel bir at bir çiftleştirme süreci yaşayacağız birlikte. Şimdi buraya geldiğimde sol tarafı tamamladım. Yani bizim tamamlama anlayışımız bu abi. Sadece şurada bir tane kalmıştı. Şunu da basıyorum. Böyle yapacağımızı söylemiştik. 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 şeklinde yapacaktık. Daha sonra sağ tarafa geçecektik. Şimdi biz sağ tarafta ne ilerleteceğiz kardeşim? Belli. Belli başlı işler yapacağız yani. Burada süvari ve mızrağa abanacağız. Şu mızrak değil mi? Yanlış basmayalım. Heh. Tamam, güzel. Şöyle hepsini bir yaptım abicim.
Şimdi etkiler güzel olduğu için ve içgörüyü de az istediği için şu başları bir şöyle 3 yapalım biz. Aynen. Tamam. Zaten başka yapabiliyor muyuz? Yok, kaldık. Şuradan yapabiliyorum sanırım. Onu da ben yapmam. Tamam. Bu kadar yapabildik. Ya çünkü bu kadar birikmiş. Daha çiftleştirme falan yaparken bunlardan geleceği için ondan sonra bir kez daha bakarız abi. Şimdi gelelim burası ya içgörü puanları da Enkudetli İmparatorluğu etkiliyor ama böyle müthiş bir etki vermiyor yani. Bakın çok fazla bir şey vermemiş. 1 milyon mu vermiş? 4 milyon mu? 126 mıydı? 129 muydu? Yani az vermiş. Çok büyük bir şey vermiyor. Arkadaşlar bu arada gelmişken şunu da size göstereyim. Hemen burada hanedana girdiniz ya, şu yıldız hanedanı. Buraya girdiniz, şu fetih kısmı var ya arkadaşlar, bu dolmadan toplamaya çalışın. Yani şunlar önemli. Bu strateji puanları önemli. Şimdiden siz toplamaya başlayın. Ben onunla ilgili size ufak güzel bir video oluşturup ne yapmamız gerektiğiyle ilgili, onları ne duruma sokmamız gerektiğiyle ilgili bir anlatı oluşturacağım. Gördüğünüz gibi şu zaten strateji kısmından bahsediyorum. Bakın bazı ilerlemeler görüyorsunuz. Burada şu an ilerlenebileceğini de gösteriyor. Bunları size detaylı bir şekilde anlatıp güzel bir içerik daha oluşturacağım arkadaşlar. Şimdiden haberiniz olsun. Dostlar sizlere bir de bu video bütünlüğünde KVK'nın sonuçlarını göstereceğim. Ya aslında çok da göstermeme de çok gerek yok gibi, çünkü sonuçlar belli. Yani yarın ne olur ne olmaz diye bir göstereyim ben size. Şöyle bakın şurada, çünkü bizim binalarımız falan da var. Hep bunlar bekliyor. Hatırlayın bunları. Hızlandırıcı sürecinde bunları bu şekle sokmuştuk. Bu KVK'da biz puan kazanalım diye. Belki hani konum değiştirirsek sizlere sıralama sonuçlarımı da gösteririm arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi yani hani çok da değişecek gibi durmuyor. Baskın bir şekilde ilerliyoruz yani. Üstüne duruyoruz diyebilirim arkadaşlar. Sonuçlarda görüşmek üzere. Canlar, geldik şimdi sonuçlara. Size önce sonuçları göstereceğim. Sonra bunlardan aldığımız ödülleri sizlere göstermeye çalışacağım. Şöyle puan kazan kısmına geliyoruz. Son gün benim yaptığım sıralama bu ve aldığım puan bu. Şöyle toplam sıralamaya geliyorum. Sınır ötesi süreci başladı. Bakın dediğim gibi 5. sırada bitiriyoruz tüm süreci. Yani toplam süreci 5. sırada bitiriyoruz. 4. günde 3. sırada kalmıştık ve bu şekilde sonlandı bugün. Şimdi bir de 5. gün ödülleri falan da alacağım. 5. günde de 5. olmuşum bu arada. Bakın burada güç artışı gününde 5. olarak tamamlamışım ben bugünü. Yani free to play bir hesap olarak 333. serverda 333 milyon puan yapmışım arkadaşlar ve 5. sıraya yerleşmişim. Bunu sizler de yapabilirsiniz ve başarabilirsiniz. Bundan sonraki süreçlerde hızlandırıcılarımı falan en kudretli imparatorlukta, yani KVK'larda kullanmaya çalışacağım. Çünkü imparatorluk paralarına ihtiyacım oluyor. Şimdi göreceksiniz zaten ne kadar imparatorluk parası aldığımı. Ödülleri ben toplamadım. Akşamdan beri böyle sizin için bekletiyorum. Bu kısma hiç girmedim yani. Şöyle bir bakalım. Şu geç ticaret gemisi, öncü mareşal kesilmiş. Şunlar var. Dorukhanes. Heh, geliyor. Şu arena görevin ödülünü de alayım. Cephe ödülü. Cepheye de katılamadık. Tamam. Şimdi biz kazandık en kudretli imparatorluk hazırlık aşamasını arkadaşlar. Şuradan bakıyoruz. Sıralama ödülü ittifakımız birinci olduğu için 5.000 imparatorluk parasını buradan alıyorum. 5.000'i şöyle aldım abi. Geliyorum buraya. Burada da gördüğünüz gibi 5. sırada yer aldığım için 8 tane sarı kafa ve 25.000 de imparatorluk parası alıyorum. Çiçek gibi abi. 5.000 de önceden vardı. 30.000 etti. Burada sıralama ile ilgili 5. aşamada ittifakımız birinci olmuş. 1200 almışız. Bunu geçeyim. Şuraya bakayım. Bu da 5. aşamada 5. olduğum için 8.000 de buradan alıyorum abi. Önceki günde hatırlarsınız 5. bitmiştim. 8.000 daha almıştım. Şimdi şu ödülleri, şurada daha fazla imparatorluk parası yok değil mi? Şu ödülleri şöyle topluyorum. Bakın bunun üstüne bir de 5.000 az önce ben topladım. Yani 40.000 imparatorluk parası toplayabildim. Bu benim için totalde 50 çark demek arkadaşlar. Eğer birim eğitime falan da girseydim ben buradan ikinci falan çıkardım diye düşünüyorum. İkinci olsaydım bir birim eğitim gününde de ben şey yapacaktım. Bir hani orada da bir sıralama yapacaktım. Hadi oradan 5.000 gelsin. 5.000 daha gelsin, yani 45.000 eder. Şimdi bir de şu sıralamada şöyle toplamda da 3. sıraya yerleşmiş olsak, ki aynen 3'e yerleşirdik diye düşünüyorum.
ödüllere bakıyorum mesela toplamda üçüncülük ödüllerine. Ya 30.000'miş, çok 5.000 daha fark ediyor. Yani totalde 50.000 kadar imparatorluk parası almış oluyordum ki bunun yanında 2 tane fazladan sarı kafa alıyorum ve bir tane de efsanevi dövme özü alıyorum arkadaşlar. Sonuçlarımız da bu şekildeydi dostlarım ve size bu videoda serinin 12. videosunda anlatacaklarım bu kadardı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve her zaman söylediğim gibi taktikle kalın.